Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Peugeot 3008 1.6 plug-in hibrit modelini inceleyeceğiz. Peugeot Öztek'e çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana sağladıkları için her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Arkada Peugeot amblemimiz var. Ön tarafta kumanda düğmelerimiz bulunuyor. Manuel anahtara şuradaki tırnağı sağa doğru çekip tırnağımızı da şuraya takarak alıyoruz ve kapıları açıyoruz. Eğer kumandanın pili biterse nereden çalıştıracağız? Tabii ki onu da göstereceğim. Kumandanın özellikleriyle başlayalım. Araca yaklaştık. Kapılarını açıyor. Araçtan uzaklaşıyorum. Kapılarını kapatıyor. Camları açma tuşuna uzun süre bastığımda camları açmıyor. 2 defa da bassam açmıyor arkadaşlar. Fakat camları açık bırakırsanız ve kapatma tuşuna uzun süre basarsanız ve beklerseniz camları kapatıyor. Peugeot'un tasarımını gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle ışıklandırmaları da şöyle göstereyim size. Hoşuma giden güzel bir tarzı var. Keskin hatları var. Sportif bir görünüşü var. Ön tarafta led farlarımız var. Fakat led farlarda uzun far asistanı yok. Çünkü bu Allure donanım. Burada bir radarımız var fakat bir işe yaramıyor. Çünkü adaptif hız sabitleme sistemimizde olmayacak ve ön tarafta bir kameramız da bulunmuyor. Sol tarafta havalandırma girişine benzeyen bir yer var fakat havalandırma girişi bulunmuyor. Bu arada bu aracın 1.2 mild hibrit modelini de kanalda bulabilirsiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Yan tarafa geldiğimizde burada aktif hava çıkışlarını görüyoruz. Demek ki havayı ön taraftan alıyor. Üzerinde Michelin E-Primacy lastikler var. 235, 55, 19. Jant tasarımını beğeniyorum. Üst tarafta plastik burada dodikler var. Dönüş sinyali ayna üzerinde fakat 360 derece kamera sistemi olmadığı için burada bir aynamız bulunmuyor. Açılabilir sunroofumuz var. Ön tarafta kameramız bulunuyor. Dikkat ederseniz bakın tasarımdan dolayı burada fitiller gözükmüyor. Bu tasarımını da beğendim. Kapı altları da plastik tasarlanmış. Yağmur olduğu için aracı tekrar yıkatamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üst tarafta balık sırtı antenimiz. Arkada spoiler yapımız bulunuyor ve bunların bakın şöyle kedi kulağı gibi çıkıntıları var. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Ve spoiler'ın alt tarafında aerodinamik parçalar var arkadaşlar. Şöyle size yaklaştırayım onları. Evet, bu parçalar havanın akışını düzenleyerek daha iyi bir aerodinami sağlıyor. Araca yandan baktığımızda fastback bir tasarım olduğunu görüyoruz. Sol tarafta AC şarj portu bulunuyor. Bayağı da büyük tasarlamışlar. Arkaya geldiğimizde ışıklar çok güzel. Fakat Peugeot 3008'de en çok eleştiri alan kısım nedense bu arka taraf oldu, arka tasarımı oldu. Sanırım insanlara biraz daha radikal geliyor. Aracın arkasında silecek yok. Fakat pislik buraya birikmiyor arkadaşlar. Pislik bakın şu arka tarafta kalıyor. Yine bir sıkıntı yaşarsam mutlaka belirtirim. Aracın altına baktığımızda torsiyon çubuğunu görüyoruz. Bağımsız değil, yarı bağımsız bir süspansiyon sistemi var. Aracın altı da güzel bir şekilde kapatılmış. Aracın arkasında 4 tane park sensörü var. Fakat ön tarafa geldiğimizde park sensörü göremiyoruz. Bu da bizi üzüyor. Aracın sağ tarafında da yakıt deposu bulunuyor. Kapılar açık olmasına rağmen depo kapağını açamıyorsunuz. Nereden açmak gerekiyor? Buradan basıyorsunuz, basılı tutuyorsunuz ve ikaz geliyor. Yakıt deposu açılıyor dedi. Şimdi açabilirsiniz. Aslında bu da kapılara bağlansa bence güzel olurmuş. Elektrikli bir bagajımız yok Allure donanımda. Buradan açıyoruz. 520 litrelik bir bagajımız var. Bagaj zemini ayarlanabilir. Şu an derin pozisyonda şöyle çok az bir yükleme eşiği var. Bunu üst tarafa taşıyabiliyoruz. Üst tarafa taşıdığımızda yükleme eşiği kayboluyor. Sağ tarafta bir aydınlatma ışığımız. Sol tarafta 12 volt çıkışımız var. Bakın burada bir aparat var. Ne işe yarıyor bu? Kaldırdığımızda hop bu burada duruyor ve altında yedek lastik var. Uzun zamandır görmüyorduk yedek lastiği ve buralar güzel bir şekilde kapatılmış. İnce tip bir lastik bulunuyor. Merak ettim, açayım mı? Lastik değiştirmek için gerekli aparatlar da burada. Toplamda 4 tane kanca karşılığımız bulunuyor. Sol tarafta lastikli tasarıma sahip bir malzemelik var. Burada bir gözümüz var. Yine sağ tarafta bir gözümüz bulunuyor. Panzotu çıkartalım. Panzot acaba sığacak mı diye baktım. Şuradaki çıkıntılar olmasa bu da buraya sığacakmış ama ne yazık ki sığmadı. Malzeme kalitesinin de bakın şöyle iyi olduğunu söylemek istiyorum. Koltukları katladığımızda 1480 litrelik bir bagaj hacmi elde ediyoruz ve zemin neredeyse düz. Bakalım emniyet kemerleri sıkışacak mı? Sıkışmadı, güzel. Burası da sıkışmadı, güzel. Bagaj yüksekliği yukarıdayken yükleme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkaya koyduğumuzda ne olacak? Panzot yerinden çıkacak. O yüzden bagajı alçaltmak gerekebilir. Zemini alçalttığımızda ise herhangi bir sıkıntı olmuyor. Orta boy valiz. Toplam 3 tane valizi alırsınız.
Burada çok fazla yer kalmayacaktır. Buraların da böyle kapalı olması güzel olmuş. Bakın içinde yalıtım malzemesi gözüküyor. Üst tarafta da reflektörü koymak için bir yer var fakat reflektör yok şu anda. Sağ tarafta ve sol tarafta el tutamağı var. Onu tutup çekiyoruz. Gelelim arka yaşam alanına. Boyum 1.85, diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi yeterli, sıkıntı yok. Şurada biraz tavan hafiften yakın. 4 tane el tutamağı var. Gözlük saklama gözü de var. Harika. Güzel. Bazen unutuyorum çünkü söylemeyi. Arkada havalandırma çıkışım bulunuyor. Burada küçük bir malzemeliğim var. Alt tarafta da bir yine küçük malzemelik bulunuyor. Her iki koltuk arkasında da cep bulunuyor. 2 adet USB-C bağlantım var. Kol dayamam yok gibi duruyor. Ama bu koltuklar 40-20-40 oranında yatırılabiliyor. Yatırdım. Kol dayaması var ama bardaklık bulunmuyor. Sadece buradan yüklerinizi yükleyebilirsiniz. Işıklarımız var. Şu an araç kapandığı için Peugeot'da, PSA grubunda böyle arkadaşlar. Belli bir süre sonra kapanıyor. Elektrik sistemi kesiliyor. PSA'da böyle tasarlıyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu arada bunlar dokunmatik değil, düğmeli. Malzeme kalitesi sınıf standartlarında. Ortası kumaş, diğer yerler deri. Isofix bağlantıları için cırt cırtlı bir tasarım var. Bunu beğenmiyorum biliyorsunuz. Keşke böyle kapaklı olsaydı. Çünkü bu fermuar sanki böyle elimde kalacakmış gibi duruyor. Şaft tüneli neredeyse yok. Sadece böyle bir parmak kadar. Sunroof'un olması güzel olmuş. Çünkü tavan da siyah olduğu için böyle biraz daha böyle klostrofobik miydi o? Klostrofobik miydi? Klostrofobik bir ortam oluyor. Malzeme kalitesine geçelim. Üst taraf sert plastik. Burada bir kumaş kullanılmış. Buradaki tasarımı beğendim. Yumuşak, yumuşak. Buralar sert. Kullanışlı bir gözümüz var. Tek tuşla açılıyor. Tamamen açılmıyor. Biraz kaldı burada. Kapatalım. Sıkışma testi. Güzel. Kapı sesine de bakalım. Güzel. Ön tarafı da şöyle göstereyim size. Gelelim ön tarafa. Yumuşak. Karbon fiber görünümü gerçekten şık duruyor. Yumuşak, yumuşak. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Güzel de bir malzemeliği var. Buralar sert. Koltuğumuz manuel olarak ayarlanıyor. Kumaş ve deri karışık. Yan tutuşları yeterli düzeyde olacaktır. Uzaktan kumandanın pili biterse kumandayı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın kumanda sembolü var. Start düğmesine basıp aracı çalıştırıyoruz. Şimdi içine geçelim. Ön tarafta boylu boyunca bir ekran var ve çokça sorulan sorulardan biri direksiyon gösterge panelini etkiliyor mu arkadaşlar? Şu anda göz hizamda aracı çalıştırdım. Bakın herhangi bir sıkıntı yok. Fakat benim boyum 1.85. Eğer kısa boyluysanız şu şekilde bazı bilgileri göremeyebilirsiniz. Onu da direksiyonun yükseklik alçaklık ayarıyla ayarlayabilirsiniz. Başka bir çözümü yok. Direksiyon tasarımı olarak hem üst hem de alt taraf düz tasarlanmış. Küçük bir direksiyonu var. Benim hoşuma gidiyor. Sol tarafta hız sabitleme, sağ tarafta multimedya kumandalarımız var. Pedal shiftlerimiz bulunuyor. Aydınlatma ve silecek tuşlarımız burada bulunurken start stop düğmesi burada ve vites seçici burada ve şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Seçerek alıyorsunuz. Park için P'ye, rejeneratif frenlemeyi fazla kullanmak için de B'ye basıyorsunuz. Açılmışken hemen geri görüş kamerasından bahsedeyim. Netliği güzel fakat 360 derece kamera sistemi yok. Siz geri gittikçe ne yapacaktır? Orayı gösterecektir. Bakın şimdi geri gelelim. Buradaki gösterimi programla yapıyor. Tekrar öne doğru gelelim. Evet bakın gitti. Öndeki ekran büyük tasarlanmış, gayet güzel. Herhangi bir trim sesi yok. Alt tarafta da yine dijital bir ekranımız var. Şöyle sağa sola geliyor. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var. Işığı da yanıyor. Buralar yine kumaş tasarlanmış. Şuraların yani dizimi koyduğum yerlerin yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Klima için dijital düğmelerin olması çok güzel. Sürüş modlarımızı buradan seçiyoruz. Toplamda 3 tane sürüş modumuz var. Spor, hibrit ve elektrik olmak üzere. Dikkat ederseniz ekran tasarımı da değişiyor. Alt tarafta bakın ışıklar değişiyor. Fakat GT donanımdaki gibi değil. Yani şuralarda aydınlatma sanırım yok. Gece de zaten çekim yapacağız. Gösteririm size. 2 tane bardaklığımız var. Öndeki biraz daha derin. Arka taraf biraz daha yüksek tasarlanmış. Termos testi yapalım. Güzel duruyor. Tutucuları var. Hafiften bir tabii ki ses yapabilir bu. GT donanımda kapaklı bir tasarım vardı. Bu sefer açık bırakılmış. İçinde 12 volt soketimiz ve USB-C kablomuz bulunuyor. Torpido gözünü açtığımızda ışıklandırması var. Yeterli bir büyüklüğe sahip. Kaleminizi buraya koyabilirsiniz. Aracın kataloğu burada arkadaşlar. Artık kitapçık verilmiyor. Buralar kumaş. Sert ama sıkıntı değil. Üst taraf yumuşak plastik. Kendinden kararan bir dikiz aynamız.
gözlük kabımız, led aydınlatma ışıklarımız bulunuyor. Sunroof'u şu şekilde açabiliriz. Bakın burada da bir aydınlatma ışığı var. Bu da çok güzel duruyor. Bu kadar açılıyor, yani 1,5 karış kadar bir mesafesi var. Tavan perdemiz de bulunuyor. Tavan perdesi de yine elektrikli olarak tasarlanmış. Tavan perdesini de tamamen kapattığımızda bakın biraz olsun karanlık oluyor burası. Şuradaki aydınlatmalar güzel düşünülmüş. Güneşliklere gelelim. Işık yok. Aydınlatma ışığı yok. Uzamıyor da. Şöyle hafiften bir boşluk var burada. Burada da ışıklandırma bulunmuyor. Bu da uzamıyor. Uzasa güzel olurdu. Yine şurada bir 4 parmak kadar bir boşluk var. Burada bir kol dayamamız var. Güzel bir açılışı var. Şöyle bir malzemelik de var içinde. Şu şekilde. Güzel ve bakın klima sembolü var. Yani burada bir soğutucu var. Aynı zamanda ışığı da bulunuyor. Şurada iç tarafta açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an soğuk havanın geldiğini hissettim. Gayet güzel. Kapanış hissiyatı da güzel. Aracı stop edeyim. Buradaki uğurlamayı da göstereyim size. Ve motora geçelim. Motor kaputunu açmak için şuradaki kolu 2 defa çekiyoruz. Peugeot grubunda ne yazık ki bakın şuradaki mafsal açık bırakılıyor. Ben bunun kapalı olmasını daha emniyetli, daha güvenli buluyorum. Çünkü buradan buraya pislik vesaire kaçabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Burada bir malzemeliğimiz var. Burada bir kartlığımız var. Far yükseklik ayarı da buradan yapılıyor. Motor kaputunu açmak için 2 defa çekince dedim ki amortisör var ama ne yazık ki amortisör yok. C segment araçlarda bence amortisör olmalı. Üst tarafta bir yalıtımımız, motorun arkasında bir yalıtımımız var. Motor bloğu güzel bir şekilde kapatılmış. Buralar güzel, şuralar güzel. Sadece şurada açıklıklar var. Onlar da bakım kolaylığı olsa gerek diye düşünüyorum ya da bir havalandırma için olabilir. Büyük bir sıkıntı göremedim burada. Motor bilgilerini de araç içerisinde vereyim. Yağmur ihtimali var. Bir de çalıştıralım mı motoru? Bir miktar motor sesi var ve bu arada motoru çalıştırmak için spor moda almak gerekiyor. Şimdi kapatalım. Evet, bir miktar motor sesi var dedim fakat bakın şu anda muhtemelen bataryayı biraz olsun şarj etti. Tekrar daha düşük bir devre aldı. Şu an biraz daha sessiz. Uzun boyumu kullanarak tek elle çekim yaparken tek elle de kaputu bıraktım. Evet, sessiz. Gayet güzel. Şimdi gelelim en güzel kısma, yani sürüş kısmına. Kanala hala abone değilsek lütfen kanala abone olalım. Start stop düğmesine uzun süre bastım. Araç çalıştı. Anahtarımı şuraya bıraktım. Telefonumu da şarja koydum. Emniyet kemerimi bağladım. Şarj olduğunu gösteren ışık geldi. Vitesi D'ye aldım. Aracın durumuyla ilgili bilgiler vereyim. Şu an bataryamız %85 dolu. 56 kilometre bataryayla gidebilirsiniz diyor. Yakıt depomuz full, 520 kilometre gidebilirsiniz diyor. Neye göre? Son kullanılan verilere göre. Rota 1 ve Rota 2'nin ortalamasına göre daha önce test aracı olduğu için bu araç 8,7 litre yakmış. Şimdi biz her ikisini de sıfırlayalım ve yola çıkalım. Gösterge olarak da bunu seçelim. Vitesimiz D'de. Mod olarak neredeyiz bakalım? Elektrik modundayız. Elektrik moduna devam edelim. Evet. Frene bastığınızda bir ses geliyor. Şöyle camı açayım. Şurayı da biraz açayım. Diyeceksiniz ki acaba direksiyon düzken mi, yamukken mi? Her zaman geliyor arkadaşlar. Dur kalk trafikte de mutlaka bunu söylerim. Camı tekrar kaldıralım. Şimdi geriye gelelim. Nereye gideceğimizi gösteriyor. Sol taraf soluna dayandığı zaman bir yumuşaklık var. Her iki tarafta. Geriye doğru gelelim. Arkada direk var. Açımız değişti. Park sensörleri uyardı. Sonra gitti. Evet, şimdi tekrar geri geldi. Öne geldiğimizde herhangi bir uyarı olmayacaktır. Vites seçici ile ilgili de arkadaşlar benim boyum 1.85. İleriye doğru uzanmama gerek kalmıyor. Tüm tuşlara rahat bir şekilde basıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Amortisörleri biz değerlendirelim öncelikle. Amortisörler tatlı sert arkadaşlar. Çok sert bir araçta değilim. Çok yumuşak bir araçta da değilim. Fakat konfor seviyesi iyi ayarlanmış. Konfor biraz daha ön planda. Şu an önümdeki ekranda bataryaları kullandığım bakın gözüküyor. Ön tekerleğe bataryadan güç iletiliyor. Mod olarak elektrik modundayız. 49 km menzile düştü. %78 klima 23 dereceye ayarlı. Biz şöyle yapalım. Elektrikle ne kadar
gideceğiz diye düşünelim. Önce biraz elektrikli kullanalım. Daha sonra hibrit moda alırız. Araç zaten yarın da bende. Bol bol kullanır, size ne yakıyor anlatırım. Görüş anlamında ön tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Burası yine ön görüşü engelliyor mu derseniz engellemiyor benim oturuş pozisyonuma göre. Sol tarafta ve sağ tarafta aynalarda herhangi bir sıkıntı yok. Arka tarafta görüş biraz kısıtlı. Eğimden ve tabii ki biraz başlıklardan dolayı başlıkları ne yapmak lazım? Biraz daha aşağı almak gerekiyor. Rejenerasyon sesi şu anda belki size gelmiyor olabilir. Bakın şu anda şarj ediyor. Eğer buradan B'ye basarsanız daha fazla şarj ediyor aracı, rejenerasyon seviyesini arttırıyor. Peki tek pedallı kullanım var mı? Onu da gösterelim. Hiçbir şeye basmıyorum. Araç ilerlemeye devam ediyor. Tek pedallı kullanım yok bu araçta. Öndeki ekranları sinyal tuşunun üzerindeki düğmeye basarak değiştirebiliyoruz. Daha sade bir ekran geldi. Tekrar bastım. Hızımızı ve şarj durumunu gösteriyor. Ne kadar güç uyguladığını gösteriyor. Diğer ekrana geldiğimizde haritayı buraya taşıyor ki bu çok güzel. Önümde bu ekranın olması beni mutlu etti. Head-up display'e gerek yok. Gayet hoş. Frene bastığımda rejenerasyon seviyesini sonuna kadar arttırıyor. Daha sonra da tabii ki kendisi fren yapıyor. Yani balatalarla fren yapmış oluyor. Rejenerasyon yapması neden güzel? Hem bataryanızı şarj ediyorsunuz hem de fren balatalarını daha uzun bir süre kullanıyorsunuz. Şu anda bataryanın şarjı %79. 50 kilometre menzil veriyor. Zümrüt Evler'den aşağıya E5'e doğru devam edeceğiz. Bakalım ne kadar şarj edecek bataryayı. Yoksa deşarj mı edecek? Göreceğiz. Tabii ki biraz hızlanıyoruz ve bu arada bataryaları tüketiyoruz. Brake modunda bıraktım. Araç aşağıya doğru akmaya devam etsin. Bakın şu anda daha az şarj ediyor. Eğer brake'e basarsam hop sonuna kadar şarj edecek. Bunun şöyle bir güzelliği var. Önünüzde mesela bir trafik var. Durmak istiyorsunuz. Basın B tuşuna, hemen aracı yavaşlatsın ve bataryayı şarj etsin. Önünüz açıldı, bırakın akmaya devam etsin. Sadece 2 kilometre kadar bir yol geldik. Menzilimiz 51 kilometreye, bataryamız %79'a çıktı. İklimlendirme sistemi de açıktı. Batarya kapasitesi fazla olmadığı için tabii ki çabuk bitecek. Çabuk da şarj olacaktır. Ama tabii ki şarj etmek için AC olarak aracı şarj etmeniz gerekiyor. DC şarj yok. Şöyle bir senaryo yapalım. Bugün aracı bu şarj seviyesiyle kullanalım. Batarya bittiğinde ne olacak? Güçte bir düşüklük olacak mı? Gibi soruların da cevabını vermiş oluruz. Elektrikli modda ne kadar gideceğimizi de az çok görmüş oluruz. İşte yaklaşık %80'le yola çıkmıştık. Ona göre hesaplayabiliriz. Şu anda yakıt tüketimimiz 0. 5 kilometre gelmişiz. %77 ile başlamıştık. %76'ya düştü. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Geldiğimiz yere vardığımızda bakalım batarya ne kadar düşmüş olacak. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bayır aşağı inerken %1, %2 bir kazanım sağlayabilirsiniz. Fakat elektrikli araçların tamamı için geçerli bir durum bu. Bayır yukarı çıkarken daha fazla bir elektrik tüketiminiz olur. İnerken biz rejeneratif frenleme yapıyorduk, geri kazanım yapıyorduk diye düşünebilirsiniz. Fakat fizik kanunları gereği kayıplar olacaktır. Bu kayıplardan dolayı da siz enerjinin tamamını bataryaya aktaramazsınız. Biraz da trafiğe denk geldik. Bakalım kırmızı ışıklara geldiğimizde batarya ne olacak? Bu arada adaptif hız sabitleme sistemimiz bulunmuyor. İstanbul için bence olmazsa olmaz sistemlerden biri. Aynı zamanda kör nokta uyarı sistemi de Allure pakette bulunmuyor arkadaşlar. Apple CarPlay'i bağladım. Güzel çalışıyor. Hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz. Şu an kablosuz bağlantıdayım. Şehir içinde de sürüş çok sessiz elektrikli modda. Tabii ki bir elektrikli araç kullanıyorsunuz bu modda. Hibritlerin güzel yanı ne? Şarj edip şehir içerisinde kullanabiliyorsunuz aracı. Uzun yola çıktığınızda da şarj etme probleminiz olmuyor. Neden? Çünkü deponuzda benzin var. Önünüzde benzinli bir motor var. Depoyu doldurup yola çıkabilirsiniz. Bu konuda bir sınırlamanız olmuyor. Hibritlerin avantajı şudur arkadaşlar. Eğer siz aracınızı şehir içinde kullanıyorsanız ve şarj etme imkanınız varsa hibrit araçlar mantıklıdır. Ama ben aracı şarj etmeyeceğim derseniz boş yere ağırlık taşımış olursunuz. Bayağı bir dur kalk yaptık. Bataryamız %69'a düştü. Menzilimiz %44'e düştü. Uygulama çekmecesine girelim. Buraya geldiğimizde ADAS var arkadaşlar. ADAS'a girdik. Aşırı hız uyarısını buradan her defasında kapatmamız gerekiyor. Böylelikle uyarılar gelmeyecektir. Tabelaları güzel okuyor bu arada. Yine uygulama çekmecesine girdiğimizde enerji menüsü var. Bu enerji menüsüne geldiğimizde bakın şöyle aracın durumunu görüyoruz. Geçmişe geldiğimizde ne tüketmişiz? Son 50, 100 ve 500 kilometrede bunları gösteriyor. Tüketim bilgisi ve yakıt bilgisi burada gözüküyor. Kullanım menüsünde
Elektrikli motoru ne kadar kullanmışız? Batarya için %83 kullanmışız mesela. Klima %16 kullanmış, diğerleri 0. Şarj menüsünde şarjı ne zaman yapacağınızı erteleme olarak da yapabiliyorsunuz. İşte 2 saat sonra, 3 saat sonra yapsın şarjı ya da planlama da yapabiliyorsunuz. E-Save menüsüne geldiğimizde ise arkadaşlar bataryayı ne kadar tutsun? 20 kilometre boyunca mı tutsun? Ya da şu anki değerde mi tutsun ya da maksimum mu tutsun? Ayarları var. Yani soç ayarı yapmış oluyorsunuz. Uygulamalardan klimaya geldiğimizde ise klima ayarlarını burada ayarlayabiliyoruz ve ön iklimlendirmenin programlamasını yapabiliyoruz. Bu da güzel. Sesli yardımı kullanalım bakalım işe yarayacak mı? Sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Güzel. Direksiyon üzerinden de bunu yapabiliriz. Bastım. Riva'ya yol tarifi al. Nereye gitmek istiyorsunuz? İstanbul, Riva. Evet, buldu. Buradan başlat dediğimizde Navigasyonu başlatıyoruz. başlatıyor. Hedefinize 17:52 saatinde varacaksınız. Ön tarafta da bakın yine yönlendirme ekranı geldi. İstersem tabii navigasyon ekranını ön tarafa da taşıyabiliyorum. Ekranı üstten aşağı çektiğimizde ise burada kolay erişimler var arkadaşlar. Profilinizi görebiliyorsunuz. Farklı profilleri buraya atayabiliyorsunuz. Yine buradan farklı menülere geçebiliyorsunuz. Hissiyatı güzel, herhangi bir takılma yok. Buradaki menüler de yine kullanışlı. İsterseniz ayarlara buradan da girebilirsiniz mesela. ADAS burada mesela tanımlı. Direkt buradan ADAS'a basıp ADAS ayarlarınızı yapabilirsiniz. Saati buraya getirebilirsiniz. Ya da klima ayarlarınızı yapmak için hemen buradaki tuşlara basabilirsiniz. Aracın sadece Allure paketi Türkiye'ye geldi plug-in hibritte. Neden GT donanım gelmedi? Ondan da bahsedeyim. Çünkü vergi diliminden dolayı çok yüksek fiyatlara geliyordu. C segmenti için ulaşılamayacak ya da mantıklı olmayan fiyatlandırmalar olduğu için GT paket gelmedi. Burada da bence sadece firmaları değil, vergi sistemimizi de konuşmamız gerekiyor. Bu sadece Peugeot için değil, pek çok marka için geçerli bir durum arkadaşlar. Daha doğrusu tüm markalar için geçerli bir durum. Şehir içinden çıktım. %50'ye düştü bataryam. 26 kilometrelik bir menzil olduğu söyleniyor. Peki ben %30'luk bataryayla ne kadar yol yaptım? 19 kilometre yol yaptım. Çok az bir hibrit sisteme geçmiştim. Yani 1 dakika kadar öyle söyleyeyim. 0.5 litrelik bir yakıt tüketimi olmuş. Yani çok düşük bir yakıt tüketimi oldu. 23 kilometre ortalama hızla 20 kilometre gelmişim %30 şarjla. Yani 60 kilometre bataryayla gidebilirsiniz. Fazlasını gider misiniz? İklim şartlarına göre değişir. %21'lik şarjımı iklimlendirme sistemi kullandı. O yüzden kış şartları her elektrikli otomobili etkilediği gibi hibrit araçları da etkiliyor. Otobanda 120 ile gideceğim. Kabin ses ölçümünü yaparken biraz süratimi düşüreceğim. Bakalım tüketimimiz ne olacak? Hala elektrik modunda devam ediyorum. Kabin ses ölçümlerini GPS hızına göre yapıyoruz. Elektrik modundayım. 90 65 desibel, 100 66 desibel, 110 67 desibel, 120 68 desibel olarak ölçtüm. Gayet güzel. Sessiz olduğunu söyleyebilirim. Rüzgar sesi yok. Hafif yol sesi geliyor. Şu anda %18 bataryam kaldı. 6 kilometre daha gidebilirsin diyor bu hızla. Maksimumumuz görebilecek miyiz? Yok. Trafik el vermiyor arkadaşlar. Keşke dedim ki adaptif hız sabitleme olsaydı. Hız ayarını yaparken dikkat ederseniz rejenerasyon da yapıyor yavaşlarken. Yani her fırsatı kullanıyor. Peki batarya bittiği zaman ne olacak? Hadi bakalım onu da görelim. Şu hoşuma gitti. Apple CarPlay yönlendirmeleri öndeki ekrana da geliyor. Bu çok güzel. Bakın arkadaşlar Türkiye'nin durumu bu. En sol şeritteyim. Şu an 120 ile gidiyorum. Sağ şeritte 3 tane tır. Ne yazık ki. Bataryamız %10. Son 3 kilometre. Burada biliyorsunuz bir U var. İkaz da geldi. Viraj performansına bir bakalım. Çok güzel. Biraz sola yattı fakat tutunma harika. Gaza basıyorum. Hala gitmeye devam ediyor. Çok iyi. Çok güzel. Beğendim. Fren hissiyatı güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Her bastığımda aynı hissiyatı aldım. Şehir içinde de özellikle yorum yapmak istememiştim. Fren hissiyatı güzel. Direksiyon hissiyatını da bu zamana kadar hep elektrik modunda kullandım. Genelde yumuşak bir direksiyonu var. Gövde salınımı hafiften var. Direksiyon hissiz bir direksiyon değil. Çok hisli bir direksiyonda değil arkadaşlar. Orta seviyede diyelim. 5 üzerinden 4 veririm.
Diğer modları kullanmadım ama. Son 2 kilometre ve %6'lık batarya kaldığı söyleniyor. Otobandan çıktım. Toplamda 46,5 kilometre yol yaptım. 100 kilometrede ortalama tüketim 0,2 litre sadece. O da az önceki hibrit moddan dolayı. Enerji menüsüne geldim. Enerjide de %82 motor gücü, %17 klima olarak kullanılmış. Rejenerasyon olarak 1,9 kW geri kazanım sağlamışım. 13,7 kW'da kullanmışım. Batarya bitince ne olacak? Abi akü bitti. Ne yapacağız? Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Tabii ki daha fazla yakacaktır. 0 kilometre %3 dedi. Elektrik modunda devam ediyor. %2, %1. Şimdi bayır aşağı ineceğim. Biraz şarj olacak. Evet, elektrik modu kullanım dışı. Akü rezerv seviyesinde. Ne oldu? Hibrit moda otomatik olarak geçti. Ne yaptık? %80'lik bataryayla 50 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Ortalama hızımız da 38 kilometre. Hem şehir içinde hem şehir dışında kullanmış olduk. Şu anda elektrik moduna bakalım geçebilecek miyiz? Evet, geçemiyoruz artık. Hibrit modunda. Şu an hibrit modunda devam ediyor. Spor moddayım. Bataryam bitik. 0-100. Şimdi. 0-100 8.79, düzeltilmiş zaman 8.78. Neredeyse eğim yok gibi. Başarılı diyebiliriz. Telefon nerede? Telefon önünde. Fren testi şimdi. Dörtlerini yaktı. Güzel bir şekilde durdu. Yağmur olmasına rağmen 40 metreye durdu arkadaşlar. Kuru zeminde çok daha kısa bir mesafede durabilirsiniz. İyi bir değer. Batarya sadece %1. Çekiş kontrolü kapalı. Bu sefer normal kalkış yapacağım. Fren gaz yapmıyorum. 0-100. Şimdi. %100 8.65, doğrulanmış zaman 8.57. Batarya olmadan iyi bir süre olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. Bataryayı bitirdik. En yakın AC şarj istasyonu Şile'de. Şile'ye doğru gidelim. 49 kilometre yolum var. 49 dakikada da varacağımı söylüyor. Böylelikle bundan sonrasında ne olacak? Onları da sizinle paylaşayım. Çünkü paylaşıyorum, YouTube'dayız. Çekimler uzun, videolar uzun. Allah'ım. İnşallah takipçilerimiz de çok olur. 60 kilometre yol yaptık. 37 kilometre ortalama hızımız, 1,9 litre yakıt yaktık. Bundan sonra artık yakıt yakarak gideceğiz. Hatta şöyle yapalım. Rota 2'yi sıfırlayalım. Rota 2 hibrit sürüşümüz olmuş olsun. Hibritte acaba ne kadar yakıyor bu araç? Onu da görmüş oluruz. Bataryamız tabii 0. Yani en kötü senaryo. 50 kilometre sonra görüşürüz. Şile'ye varmak üzereyim. 2 dakikalık yolum kaldı. Buraya kadar sürekli hibrit sürüş yaptım. Batarya tamamen bitikti arkadaşlar. Ortalama hızım 65 kilometre. Zaman zaman 120'ye kadar çıktım. Genelde akıcı bir trafik vardı. 20 kilometresinde dağ yolu olarak kat ettim. Toplamda 47 kilometre yol yaptım. Yakıt ortalaması 5,7. Gayet iyi değil mi arkadaşlar? Ben beğendim açıkçası. Şimdi aracı şarj edeceğim ve ondan sonra buradan bataryam biraz daha dolu olarak çıkacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi size biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Ne oldu ne bitti. Şile'ye gelirken neler yaşadım ondan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Teste başladığım andan itibaren ortalama 44 km hızla 100 km yol yaptığımda 3,6 litrelik bir tüketim elde etmiştim. Biliyorsunuz batarya seviyemiz %80'di. Şile'ye geldim. Aracı AC şarj istasyonuna bağladım. 1 saat 8 dakikadır şarj oluyor ve 2 saat 25 dakika sonra şarjın biteceği söyleniyor. Yani 3,5 saatte AC ile aracı şarj edebiliyorsunuz. DC şarj biliyorsunuz plug-in hibritlerde ne yazık ki yok. AC ile şarj etmek gerekiyor. Onda tabii ki gücü biraz daha düşük olmuş oluyor. Yani bu aracı şarj ederken hızlı bir şarj performansı beklemeyin. Tüm prizden hibrit araçlarda olduğu gibi. Araçla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Motor 1,6 litre hacminde, 150 beygir ve 300 Nm torka sahip. Elektrik motoru 125 beygir ve 118 Nm torka sahip. Elektrikli motorla da 134 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Toplamda güç 195 beygir ve 350 Nm. Eğer bataryayı tam olarak şarj ederseniz 100 kilometrede 0,9 litre yani 1 litre yakabilirsiniz. Çünkü elektrikli olarak menziliniz 85 kilometre yani 15 kilometreyi sadece benzinli olarak kullanacaksınız. Aracın maksimum hızı 220 kilometre,
İmkan olursa ben maksimum denemesini yaparım ve altyazı olarak girerim. Görüntü olarak paylaşmayacağım arkadaşlar. Batarya NMC bir batarya. 17.9 kWh'lik bir kapasiteye sahip. Uygulama çekmecesinde, enerji menüsünde e-save menüsü vardı hatırlarsanız. Eğer bunu siz maksimum seçerseniz, bunu ayarlamak için şuradaki e-save'i ayarla demeniz lazım. Maksimum ayarlarsanız sadece benzinli motor kullanılarak sürüş ayarı yapılmış oluyor. Yani illaki sürüş modunu spor almanıza gerek yok. Hold dediğinizde de olduğu yerde kalıyor. Neredeyse şarjı mesela şu anda %41, %41'de tutacaktır. Bakın alt tarafta hold yazdı. Plug-in hibrit modelde EDCS 7 şanzımanı kullanıyor. Biliyorsunuz mild hibritlerde 6 ileri şanzıman vardı. Bataryanın ağırlığı 160 kilogram ve 360 volt mimarisine sahip. Aracın boş ağırlığı ise 1905 kilogram, yani 2 tona yakın bir araç. 22.35 itibariyle şarjımız tamamlandı. 77 kilometre menzil veriyor şarjda. Benzinden de biraz kullandık. 740 kilometre menzil veriyor. 3 saat 25 dakikada şarj olmuş. Hibrit moda geçtim. Yola çıkıyorum. Şile'den Riva'ya doğru az önce yapmış olduğum rotayı tekrar geri döneceğim. Bu sefer bataryalarım tamamen dolu. Bakalım nasıl bir fark olacak. Rota 2'yi sıfırlayalım. 5.6 litreyle gelmiştik. Sileceklerimi de çalıştırayım. Bu arada silecek sistemi çok güzel. Sadece sıkıntı ne? Şuradan üst taraftan biraz su akıyor. Sağ taraftaki silecek biraz daha uzun, sol biraz daha kısa. O yüzden şu üst tarafta biraz kalıyor. Bu arada aracın içerisinde AC şarj kablosu yoktu ve bir arkadaş sağ olsun tanıştık. Hiç tanımadığı birine kabloyu verdi. Bir sonraki çekimde tekrar Şile'ye geleceğim ve emanetini iade edeceğim. Dönüş yolculuğumuz yine 50 kilometre olacak. Aynı performansta devam edeceğim. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Hibrit modda gerçekten araç çok sessiz. Herhangi bir bağırma, çağırma hissetmedim. Batarya boş olmuş olsa bile sıkıntı yaşamadım. Şu an zaten bataryamız dolu. Tekrar modumuzu da bir kontrol edelim. Evet, hibrit modda devam ediyoruz. Işıklandırma sisteminden bahsedeyim. Yeterli bir ışıklandırması var. Uzun far asistanı ne yazık ki yok. Uzunlarımız işte bu şekilde. Şu da selektörümüz. Müzik sisteminden de bahsedeyim. Hem kablolu hem kablosuz bağlantıda çok iyi çalışıyor. Müzik sistemini beğendim. 102.7 desibel ölçtüm maksimum. Sınıf standartlarının bir tık üzerinde güzel bir ses sistemi var. AC şarj kablosunu veren arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Az önce teşekkür etmeyi unuttuysam. Hemen sürüş bilgisinden de bahsedeyim. Rota 2 olarak ortalama hızımız şu anda 72. Aynı performansta devam ettim. 35 kilometre geldik. 3.7 litre yaktık. Bataryamız %100'den %78'e düştü. 56 kilometrelik bir elektrik menzili veriyor. Dönüş yolculuğumuzda ortalama hızımızı tutturduk. 64 kilometre, 65 ortalamayla gitmiştik. 50 kilometre yol yaptık ve 2.9 litre elde ettik. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu değerin. Kaldı ki bataryalar bittiğinde dahi iyi bir performans vermiş. Tutumluluk oranı gayet güzel. Az önce söylediğimi yine tekrarlamak istiyorum. Motor sesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bakın şu anda bayır çıkıyorum. Hibrit moddayım. Rahatsız eden bir devirlenme, üst devre çıkma durumu olmuyor. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. Sıfır 100 8.65, doğrulanmış zaman 8.68. Elektronik park freninin bir özelliği var. Acil durum durdurma özelliği. Çektiğimizde bir şey yapmıyor fakat basılı tuttuğumuzda durduruyor. Bakalım 100'den 0'a kaç saniyede duracağız? Park freni çektim. Dörtlerini yakmadı. 91 metrede durmuşuz. Sadece elektrik modundayız. 0-100. Şimdi. Demek ki tam gaz bastığımızda benzinli motorda çalışıyor. 8.81 doğrulanmış zaman 8.71. Spor modu aldım. Tam gaz oturdum. Motor sesi güzel. Tutuş da güzel. Gayet keyifli.
Kulakçıklarla vitese komuta edebiliyorum. Toplamda 7 tane vitesimiz var. Bu da güzel. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanma 5.31. Yukarıya biraz eğim varmış. Doğrulanmış zaman 5.12, iyi bir süre. Kulakçıklar vasıtasıyla spor moddayken... bakın D5, D4 viteslerle oynayabiliyoruz. Vites atmazsanız kendisi otomatik olarak atıyor. Son hızı da 223 olarak ölçtüm. GPS hızım da 220 idi ve süratlenmesi gerçekten çok iyi. Hemen şöyle göstereyim. Bir anda çıkıp gidiyorsunuz. Bu arada araçtan herhangi bir trim sesi almadım. Bunu da belirtmek isterim. Spor modda direksiyon biraz daha sert oluyor. Şerit ortalama sistemimiz yok. Şeritte kalma sistemimiz var. Direksiyon da müdahale ediyor. Bakalım direksiyona müdahale etmezsek ne olur? Bıraktım. Şeridin içine aldı. Sağım solum müsait. Şeritte kalmaya dikkat edin dedi. Tekrar şeridin içine soktu. Pimpon topu etkisi devam ediyor. Tekrar aldı. Şerite tutmaya devam ediyor fakat herhangi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Muhtemelen bu biraz daha böyle devam edecektir. Şimdi aracı artık toparlayalım. Hibrit moddayım bu arada. Bakın kulakçıklara temas ediyorum fakat çalışmıyor. Neden? Çünkü motor devrede değil. Gaza bastığımda motor devreye giriyor. Şimdi vitesi arttırıp azaltabilirim. Tekrar gazı bıraktım. Şöyle normal hibrit modu aldım. Şu anda elektrik moduyla gidiyoruz muhtemelen. Bakalım. Evet, hem içten yanmalı motor hem de elektrik gücüyle gidiyoruz. Önce aracın artılarıyla başlayalım. Araç güçlü arkadaşlar. Güçlü olduğu için de vergisini ödemeniz lazım. O yüzden de fiyatlar yüksek. Ve o yüzden de GT donanımla Türkiye'ye gelmedi ne yazık ki. Avrupa'da GT donanım da tabii ki var. Ben de bu motoru çok merak ediyordum ve kullanma imkanım oldu. Güzel bir deneyim oldu benim için. Açılabilir cam tavanın olması güzel. Türkiye'de çok sevilen bir donanım. Arkada oturma alanı geniş. Ailecek kullanabileceğiniz güzel bir araç. Bagaj anlamında da beğendim. Uzun bir menzil size vaat ediyor araç. Hibrit modda da sessiz sürüşler elde ettim. Gösterge panelinde çok beğendim. Çok şık. Gerçekten güzel göstergeleri var. Gelelim eksilerine. Ne yazık ki eksilerin pek çoğu Allure donanım olmasından kaynaklı. 360 derece kamera sistemi yok, adaptif hız sabitleme sistemi yok, kör nokta uyarı sistemi yok. Keşke GT donanımla da uygun bir fiyatla gelebilmiş olsaydı. Telefonumu hem kablosuz hem de kabloyla şarj ettim. Her ikisinde de yavaş olduğunu söyleyebilirim. Hibrit bir araç kullanıyorsunuz ve şarj etmeniz lazım. Bunun için de biraz zaman harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 3,5 saati gözden çıkartmanız gerekiyor AC şarj istasyonunda. Bir de araçta auto hold olsaydı güzel olurdu ve frende gıcırdama yapıyor arkadaşlar. Genel anlamda aracı beğendim. Özellikle motor performansı çok etkileyici. Yakıt ekonomisi de gayet güzel. Beğendiğim donanımlara ses sistemini de eklemek istiyorum. Kesinlikle övgüyü hak ediyor. Test boyunca ne yaktık, ne kadar kilometre yaptık ondan bahsedelim. 204 kilometre yaptık. Ortalama hızımız 51 kilometre, 4,1 litre yakmışız. Aracı en son şarj ettiğimden bu yana 61 kilometre ortalama hızla 95 kilometre yol yaptım. 4,6 litre yaktım. Batarya şu anda %39, 20 kilometrelik elektrikli bir menzilim olduğunu da söylüyor. Aracı teslim edene kadar da tabii ki yarın da kullanacağım. Aslında yarın oldu, saat 12'yi geçti. O bilgileri de, en son bilgileri de ekrana yansıtırım.
Bu bilgileri de sizinle paylaşırım. Çünkü burası paylaşıyorum YouTube. Siz de lütfen videoları paylaşın. Arkadaşlarınıza kanalı tavsiye edin. Bir de burada zorlayalım mı ya aracı? Oh. Gerçekten güzel, başarılı. Lastiklerin de tabii önemi büyük. Geri kameranın yıkama özelliği var demiştik. Onu şuradan ayarlıyoruz. Ayarlara basıyoruz ve şuradaki yıkama tuşuna basıyoruz. Bakalım değişiklik olacak mı onu da görelim. Bastım. Evet, bence yeterli. Bir daha temizleyelim. Biraz olsun aldı. İşini gördü. Emek çok, gayret çok. Görmüş olduğunuz gibi sabah başladık. Gecenin bir yarısında testimizi sonlandırdık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. 3 2 1. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Peugeot 3800 Güzel. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Peugeot 3800